Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Tal'in harika bir oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlıyor. Merkeze piyon yerleştirdi. Filin ve vezirin çaprazını açtı. C5, Sicilya savunması D4 karesini kontrol ediyor. At F3, D4 sürüşünü destekliyor. D6, C5'i desteklerken E5 karesini kontrol ediyor. D4, filin çaprazını açtı ve C5'e hücum ediyor. C alır D4. C dikeyini açıyor. At alır D4. Açık Sicilya. At F6. E4'ü istedi. At C3. E4'ü korudu. G6. Dragon varyantı G7 karesinde fili için yer açtı. Fil E3. D4 atını destekledi. Bu konumda çok bilinen bir tuzak var. At G4 gelip fili isterse fil B5. Şah çeker. At C6 kapatılırsa at alır C6 devamında fil alır C6 ile çatal var. Fil D7 ya da at D7 kapatılırsa örneğin fil D7 vezir alır G4. Fil açmazlı olduğu için vezir alamaz. Nerede kalmıştık? Fil E3, fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. Fianchetto yapısını oluşturdu. Roka hazırladı. F3, E4'ü destekledi. Siyahlar şah kanadı gelişimine öncelik verdiği için kısa roka daha yakın. F3 sürüşü aynı zamanda G4 sürüşünü destekliyor ve şah kanadı atağının temelini oluşturuyor. At C6, D4 atına baskı oluşturdu. Vezir D2, uzun rok hazırlıyor. Plan basit, uzun rok, G4, H4 saldırmak. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Fil C4, F7'ye bakış atıyor. At A5, fili istedi. Fil B3, A2 ve C2 piyonları artık fili koruyor. A6, B5 karesini kontrol ediyor. B5 sürüşünü hazırladı. Uzun rok, şah güvenliğini sağlarken kalesini yarı açık D dikeyinden oyuna getiriyor. B5, vezir kanadından alan kazandı. Ve B7 karesinde filine yer açıyor. Fil H6, rakibinin Fianchetto filini değişmek istiyor. Bu fil şah savunmasında önemli bir role sahip. Kale E8, siyahlar artık fil F8 çekebilir ama hal fırsat verecek mi? Fil alır G7. Hal fırsat bulmuşken Fianchetto filini kırıyor. Şah alır G7, H4. Hal gelişimini tamamladı ve şaha karşı atak başlatıyor. At alır B3, fili kırıyor. C alır B3. Hal'in piyon yapısı bozuldu ve C dikeyi açıldı. Ama bu gerçekten bir problem mi? Hal şah B1 gelip karesini C1'e getirdiğinde açılan bu C dikeyinde kendisi de söz sahibi olacak. Kale H8, H dikeyinde rakibini karşılamak istiyor. H5, G6'ya hücum etti. H dikeyini açmak ve rakibinin piyon yapısını parçalamak istiyor. Ve piyonu feda ediyor. Ama siyahlar burada piyonu almıyor. Piyonu alırsa at alır H5 ile Tal G4 sürüp atı kovar. Ve Tal'in güçlü bir saldırısı olurdu. Fil D7, filini gelişti. Şah B1, profilaktik hamle, ileride gelebilecek saldırılar için önlem alıyor. Bu savunma hamlesi gibi dursa da saldırıya aşırı katkıda bulunan bir hamle. İleride atak yaparken bir anda savunmaya dönmek zorunda kalmayacak. Vezir B6, vezirini gelişi kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. At D5, veziri istedi. F6 atına baskı oluşturdu. At alır D5, atı kırıyor. E alır D5. D5'e gelen piyon kale alan avantajı sağlıyor ve E7 piyonunu geride kalmış piyon olarak bırakıyor. Kale A E8 geride kalmış piyonu destekledi ama ters kanada roklarda saldırı ön plana çıkar. Siyahların henüz bir saldırı planı yok. Sadece savunma yapmakla meşgul. G4 Kale şah kanadı atağına devam ediyor. A5 vezir kanadında dikeyleri açıp şaha karşı atak oluşturmaya çalışıyor. Vezir C3. Rakip şahla aynı çapraza geldi. Açarak saldırılar gündeme gelebilir. F6. Vezirin çaprazını kapatıyor. Vezir E3. Kale tuzak kuruyor. Atı açarak şah çekip veziri kazanmak istiyor. Vezir D8. Vezirin çaprazından çıktı ve savunmaya döndü. F4. Kale saldırısına devam ediyor. Piyon feda etti. Fil alır G4. Piyon aldı. Siyahlar 2 piyon önde ve kaleyi istiyor. Ama analiz çubuğuna bir bakın. F5 çift ünlem. Halden mükemmel bir kalite fedası geliyor. Siyahlar bu konumda
Fil alır D1 ile devam ederse at E6. Hal bu konumda veziri bile almaz. 5 hamlede mat var. Şah F7. H alır G6. Şah çeker. H alır G6. F alır G6. Şah G8. Kale alır H8. Şah alır H8. Vezir H6. Şah G8 zorunlu. Vezir G7 hamlesiyle talmat ederdi. Nerede kalmıştık? F5. F5 sürüşünün amacı G5 filinin E6'ya bakışını engellemek ve G6'ya saldırmak. Daha iyice bir plan. E5. Ata saldırıyor ve at E6 çatal atmaya kalkarsa artık kale E6 karesini kontrol ediyor. H alır G6. H dikeyini açtı. Siyahlar bu konumda at alırsa E alır D4. Vezir H6. Şah çeker. Şah G8. G alır H7. Şah çeker. Şah F7. Vezir G6. Şah E7'ye giderse Vezir G1 bir hamlede mat var. Şah F8. Vezir alır G4. Hal verdiği atı alet önde geri alırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. H alır G6. Siyahlar H5 hamlesiyle devam ediyor. Dikeyleri kapalı tutuyor. At E6. Şah vezir çatalı attı. Kale alır E6. Veziri vermemek için mecburen kaliteyi feda ediyor. F alır E6. Kaleyi alıyor. Fil alır D1. Kaleyi aldı. Vezir A7 şah. Şah F8'e giderse vezir F7 bir hamlede mat var. Şah alır G6. Piyonu alıyor. Kale alır D1. Fili aldı. Bu konumda tal bir piyon geride ama şah güvenliğine baktığımız zaman talin şahı oldukça güvenli bir konumda. Ama siyahlar için durum aynı değil. Şah H6. Profilaktik hamle. Kale G1 şah çekerek tempo ile gelmesini engelledi. Vezir E3. Şah çekiyor. Şah H7. Vezir F3. Vezir alır H5. Şah çekerek piyon almak istedi. Vezir E8. H5'i korudu. Kale G1. G dikeyinin kontrolünü ele geçiriyor. Kale G8. G dikeyinde rakibini karşılıyor. Kale alır G8. Hal kaleyi alıyor. Vezir alır G8. Şah alır G8 daha iyiydi ama konum gerçekten çaresiz. Sonuç değişmezdi. Vezir alır H5. Şah çekerek piyon alıyor. Şah G7. Zorunlu hamle. Satranç gerçekten zor bir oyun. Dışarıdan bakınca ya ne varmış ben de gördüm ya da burada şu hamle var. Burada bu hamle kazanır demek kolay. Ama tahtada büyük bir mücadele dönüyor ve her hamlede dikkatli olmanız gerekiyor ve süreniz sınırlı. E7. Doğal gibi görünen bu hamle büyük bir hata aslında. Göze güzel gözüküyor. Şah çekip vezirleri değişecek. Sonrasında E8 sürüp vezir terfi edecek. Vezir alır D5. Piyonu alıyor. Halin piyon terfi etmesine müsaade ediyor. Kale E8 sürüp vezir terfi etti. Vezir D3. Şah çekiyor. Şah A1'e kaçarsa 2 hamlede mat var. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Şah C1. Vezir E3. Şah D1. Bu konumda siyahlar sürekli şahlarla beraberlik yapabiliyormuş. Ama az süresi kalmış olabilir ve oyun boyunca gerideydi. Hala psikolojik olarak kendini kayıp konumda sanıyor olabilir ve mücadele uzun sürdü, yorulmuş olabilir. Vezir G1. Oyunu kaybeden hamle geliyor. Bilgisayar analizine bakınca her şey basit. Tabii ki burada varyantlar 10-15 hamle sürüyor ve çok fazla devam yolu var. Şah D2. Hal fırsatı kaçırıyor. Bilgisayar eşitlese de halin en azından kaybetme ihtimali sıfıra yakın. Vezir D4. Eşitliği devam ettiren tek hamle. Şah E2. Vezir E4. Eşitliği devam ettiren tek hamle. Şah F1. Tehditten çıkıyor. Vezir F4. Eşitliği devam ettiren tek hamle. Siyahlar oldukça iyi bir savunma ortaya koydu. Şah E1. Şah tehditten çıkıyor ve oyunu kaybeden hamle geliyor. Bu konumda eşitliği devam ettiren tek hamle Vezir B4 hamlesiydi. Ama siyahlar elbet bir yerde hata yapacaktı. Çünkü hep tek doğru hamlesi var ve kazanç şansı yok. Varyantlar karışık, seçenekler fazla. Vezir G3. Şah çekiyor. Şah E2. Vezir G2. Şah E3. Şah tehditten çıkıyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Örnek bir devam yolu olarak Vezir G3. Şah E4. Vezir F4. Şah D5. Vezir D4. Şah E6. Bu konumda iki hamlede mat var.
Siyahlar oyunu uzatmak için vezirini feda etmek zorunda. Örneğin vezir C4, bey alır C4. Siyahlar burada ne yaparsa yapsın. Örneğin bey alır C4, vezir E F7, vezir HG6, vezir HH8, vezir EH8 ile bir hamlede mat var. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Şah E3. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.